Bizim gibi yalnız insanlar birbirlerini anlar ancak. Sizin de aileniz yoktu değil mi? Bir vakitler vardı. Görüşmüyor musunuz? Onların dünyası bana dar geldi. Yani Halit'i tanıdığımızda işte gece hayatına düşkün, eğlenceyi çok seven, çok güçlü, savaşmak, fiziki anlamda da, mecaz anlamda da savaşmak onun bir yaşam biçimi, gücünü kendinden alıyor. Sokakta yetiştirmiş kendini. İngilizle İngilizce konuşuyor, Rus'la Rusça konuşuyor. Müthiş bir karakter ama bu bir maske var, kapattığı şeyler var. Sevgiyi hiç yaşayamamış. En çok hoşuma giden şey onunla ilgili, onun doğu ve batı arasında bir sıkışması vardır Halit'in. Aslında yoksul bir mahallede, Müslüman bir mahallede büyür Sütlüce'de. Ama Pera'da o kaymak tabakanın sürdüğü hayatı oraya özenir, oraya gitmek ister, para kazanmak ister, onlar gibi olmak ister. Ama bir şekilde ne tam orası ne tam orası olamıyor bir şekilde. O arada bir sıkışma var. Muhafazakar bir kesimden çıkıp vizyonunu geliştirmiş. Hayali Garden Bar'ın sahibi olmak, bunu da gerçekleştirmiş. 1917'ye gittiğimizde farklı bir Halit görüyoruz. 19'a geldiğimizde son derece farklı bir Halit görüyoruz. O iki görünümü, iki silüeti vurgulamak gerekiyordu. Halit karakteri çok kontrollü ve çok hafif, mesafeli durduğu için bir şekilde onun karakterinin iç dünyasını görsel bir şekilde dışarı vurmak istedik. Mantık olarak hani böyle bir adam buranın sahibi olmak ister. Çünkü aslında herkes, Pera Palas'ta da işte İstanbul'daki en önemli insanlar buradan geçiyor ama asıl her şey Garden Bar'da dönüyor. Ben Halit karakteriyle ilgili en çok şeyi heyecan verici buluyorum. Seyirci tarafından çok büyük bir gizemi olan bir karakter. Onda enteresan bir şeytan tüyü var. Hani Selahattin'in de bu bir özelliği, Halit'e de taşınan bir özellik. İlk izlediğimizde tehlikeli ve hani düşman olabilecek ve çekinebileceğimiz bir karakter gibi ama bir ikilik var, ikililik var Halit'te. Aslında serüven boyunca Halit'i biz çok geç tanıyoruz gerçek olarak. Halit tamamen bir gizem kutusu ve iyi mi kötü mü belli değil. Sürekli hani kötü şeyler yapıyor gibi gözüküyor ama iyi olduğuna dair çok bir ipucu da vermiyor bize. Çünkü karakterin kendisi de böyle. Karakter korunaklı bir karakter. Bu onunla ilgili sevdiğim özelliklerden bir tanesi açıkçası. Ve bir sürü maskesi var. O maskeleri oynamak da işte çok keyifliydi. Diziyi 2 kere izlediğinizde o maskeler daha çok ortaya çıkıyor. Halit öyle bir karakter ki ilk izlediğinizde başka bir Halit izliyorsunuz. Sonra öğrenmeye başladıklarımızdan sonra Halit'le ilgili her şey değişiyor. Ve aslında bu dizi öyle bir iş ki 2 kere rahatlıkla izleyebilirsiniz. Çünkü özellikle Halit özelinde ikinci izleyişinizde her şeyin farklı bir anlamı olduğunu göreceksiniz. Çünkü Halit kötü adam değil ve kötü adamı oynamıyor aslında. O Esra'nın gözüne o şekilde gözüküyor ve seyirciye o şekilde gözüküyor. Halit'le ilgili, Halit karakteriyle ilgili bence en heyecan verici şey bu. İkinci kere diziyi izlediğinizde bambaşka biriyle karşılaşacaksınız. Bir gün orası bir gün olacak.